Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel bir bot patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Mavi ve bej tonlarında. Şişlerim ise 3 numara. Hemen modelimi de gösteriyorum. İşte hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yapmış olduğumuz patiğimiz böyle. Patiğimizin tabanı bu şekil. Arka bölümü böyle. Hiçbir yerinde hanımlar patiğimizin dikiş yok. Çok güzel, çok kullanışlı, ayağı saran bir model oldu. Patiğimizi yapabilmek için hanımlar şöyle mavi ipimizden şöyle bir miktar ip sardım, ayırdım patiğimizin kenarlarına yapabilmek için, bunu da söyleyeyim. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler, bakın şurada krem modeller var şurada. Daha büyük yapmak isteyenler buraya bir model daha fazla yapabilir. 36 numara yapmak isteyenler de buraya bir model eksik yapabilirler. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimize bilek bölümünden başlıyoruz hanımlar. Şöyle ipimin ucunda bir miktar bir ip bıraktım. 50 ilmek olarak başlayacağız. Bu şekilde 50 adet ilmek atıyoruz. Şöyle 4. ilmeğim, 5, 6, 7. Bu şekilde 50 ilmeğimizi atalım gelelim. 50 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenara düğüm atacağım bir tane. Şimdi geri dönüyorum. Patiğimizin bilek bölümünde bakın 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapıyoruz. Öncelikle hanımlar kenar ilmeğini örmeden aldım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Şimdi 2 ters 2 düz diye devam edeceğim. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 2 tane ters, 2 tane düz. Bu sıramızı hanımlar bu şekilde 2 ters 2 düz olarak tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Az önce arka yüzde ilmeklerimizi 2 ters 2 düz olarak ördük. Bir sıra örmüş olduk. Şimdi ön yüzde lastik uygulamasına devam edeceğiz. Lastiğimizde bu ikinci sıramız. Kenar ilmeğini yine örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Yanında bir tersim var. Ters ördüm. 2 düzümü düz örüyorum. 2 tersimi ters örüyorum. 2 düz. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Lastiğimizde ön yüzde ikinci sıradayız. Ön yüzde ve arka yüzde bu şekilde ilmeklerimizi artık gördüğümüz gibi öreceğiz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmekleri ters olarak bu şekilde. Şimdi ön yüzde ilmekleri öreceğiz. Sonra arka yüze geçeceğiz. Arka yüzde yine gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde yine gördüğümüz gibi öreceğiz. 4 sıra. Bu şekilde toplam 9 sıra lastiğimizi öreceğiz. Yani patiğimizin şu boğaz kısmına ben 9 sıra lastik ördüm. Şimdi hep birlikte 9 sıra lastiğimizi örelim gelelim. Ardından birlikte bu modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben 9 sıra lastiğimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyim. Şu modelimize başlayacağız. Şu ayırdığımız diğer ipimizi de yine bu aşamada kullanacağız hanımlar. Öncelikle şişimizde şöyle kenarlara 22'şer haroşamız olacak. Arada bej renk ipimizi kullanacağız. Ajurlar yaparak şu ortalardan artırmalarımızı da yapacağız. Öncelikle şu ilk kenara 22 ilmek haroşamı öreceğim. Ben haroşayı örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Kenar ilmeğini aldıktan sonra kenar ilmeği ile birlikte toplam 22 ilmek haroşamı düz öreceğim. Bakın 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bu kenara 22 ilmeğimi ördüm. Şimdi tam orta kısmın deseni için bej rengi ipimi ekleyeceğim buraya hanımlar. Tam ortaya bakın. 2 tane bej rengi ipim ile düz örüyorum 2 ilmek. Bu aradaki ilmekler ön yüzde düz, arka yüzde ters örülecek bej rengi olanlar. Hemen ipimin ucunu da şurada düğümledim buraya, patiğimiz sökülmesin diye. Bu aşamada hanımlar 2 ilmek ördüm. Şimdi ipimi şişime doluyorum, yani ajurumu yaptım. Ortaya 2 ilmek düz ördüm. Tekrar
Ajurumu yaptım. Yani ipimi şişime doladım. 2 ilmek daha düz ördüm. Bakın şuradaki şu ilk ajurlarımızı yaptık. Bu şekilde. Ardından şu kenarda da 22 ilmeğimiz kaldı. Bu kenardaki iplerimi hanımlar diğer mavi ipim ile öreceğim. Diğer ipimi de buraya ekliyorum. Diğer ipimizi patiğimizin bu sol kenarında kullanıyoruz. Buradaki 22 ilmeğimi haroşa öreceğim. Diğer mavi ipim ile. Bu mavimin ucunu da şuraya hemen düğümlüyorum. Hatta sayarak gidelim. İlmek sayısından emin oluruz hem. Şu 3. ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 ilmek ördüm. Bakın hanımlar ortada 2 tane ajur yaptık. 2 tane artırma oldu yani. 50 ilmek vardı. 2 artırma oldu. 52 ilmek oldu böylece. 2 ilmek arttı. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenardaki 22 haroşa ilmeğimi mavi ipim ile örüyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenarlardaki haroşa ilmekler haroşa örülecek. Ortadaki bej ilmekleri de arka yüzde ters öreceğiz. Bakın şimdi arka yüzde renk geçişi yaparken ipimi arkada bıraktım. Şöyle çaprazlamasına bakın mavinin altından geçirerek bejimi aldım. Aradaki 8 ilmek bejim var. Bunları ters örüyorum. Sonra tekrar bej ipimi arkada bıraktım. Şöyle çaprazlamasına yine mavi ipimi aldım. Kalan 22 ilmeğimi de mavi ipim ile yine haroşa olarak örüyorum. Arka yüzde model kurulumu falan yok. İlmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. Tekrardan şu anda ön yüzdeyim. Bu aşamada yine kenara 22 ilmek haroşamı öreceğim. Her kenarda her 2 diş haroşada bir buradaki haroşalı ilmek sayısı 2 tane artacak. Ya da şöyle de hesaplanabilir. Hemen şurada bakın bir tane ajurumuz var. Her 2 tane ajurlu modelde bir yeni ajurlu modeli yapacağız. Yine öncelikle kenardaki 22 ilmek haroşamı örüyorum. Ardından tekrardan şöyle bej rengi ipimi aldım. Bu defa bakın ajurlar V şeklinde şöyle açılıyor. Yine hanımlar buraya 2 tane bej ilmeğimi ördüm. Ajurlar V şeklinde açılıyor. İpimi şişime doladım. Bu defa ortaya 4 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4. Tekrardan ajurumu yaptım. Yanındaki 2 bej ilmeğimi ördüm. 2 ilmek daha arttı. Ortadaki bej ilmek sayımız 10 oldu. Hemen şurada yine çaprazlamasına mavi ipimi aldım. Kalan 22 ilmeğimi mavi ipim ile örüyorum. İlmek sayımız da 54 oldu böylece. Her artırmada ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor. Bu şekilde. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenarlardaki mavi haroşalarımızı mavi ipimiz ile örüyoruz. Aradaki bej rengi ilmeklerimizi de arka yüzde tamamen ters olarak örüyoruz. Mavi haroşalarımı ördüm. Mavi ipimi arkada bıraktım. Çaprazlamasına şöyle bej ipimi aldım. Aradaki bej ilmeklerimi arka yüzde komple ters olarak örüyorum. Böylece ilk modeli bitirdik. Ön yüzde ikinci modele başlayacağız. Yine bejimi arkada bırakıp mavimi aldım. Kalan 22 ilmeğimi de mavi ipim ile haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük hanımlar. Bakın şurada mavi ile 2 diş haroşamız oldu. Her 2 diş haroşada bir bakın şuradaki haroşalı ilmek sayıları ikişer ikişer artıyor.
Ortadaki modeli de sil baştan yeniden kuracağız. İlk modeli yaparken ortaya hanımlar 22 tane kenara haroşa örmüştük. Şimdi 24 tane haroşa öreceğiz. Hemen yapalım birlikte. Kenar ilmeğinden sonra öncelikle kenardaki 22 ilmek haroşamı öreceğim. Ardından bej renk ilmeğimin ikisini de yine mavi ile öreceğim. Böylece mavi ipimiz ile 24 ilmek haroşamız olacak kenarda. Bakın 22'yi ördüm. Şimdi 2 bej ilmeğimi de yine mavi ile ördüm. Mavi ilmek ile haroşa sayımız burada 24 oldu. 22 idi, 2 daha ekledik, 24 oldu. Şimdi şöyle bej ipimi alıyorum. Ortada hani modelin ilk sırasını nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacağız. Bakın 2 tane bej örüyorum. İpimi şişime doladım. Ortaya 2 tane daha ördüm. Tekrar ipimi doladım. 2 ilmek daha bej ördüm. Bakın ilk modelin ilk modelde ilk sırada yaptığımız işlemi ikinci sırada ilk modelde yine yaptık. Ardından buradaki 2 bej ilmeğim var. Bunu mavi ile öreceğiz. Hemen şu sol taraftaki mavimi çaprazlamasına aldım. Bakın bu 2 bej ilmeği de mavi ile ördüm. Sol kenardaki haroşalı ilmek sayımız da böylece 24 oldu. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi 24 ilmeğimi haroşa örüyorum. Bu şekilde. Şimdi hanımlar arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde yine yapacağımız işlem aynı. Kenarlardaki mavi haroşalarımızı haroşa örelim. Ortada 8 tane bej ilmeğimiz var. Bunu ters olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Tekrardan 24 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük. Şimdi ikinci diş haroşamızı öreceğiz. Dediğim gibi her iki diş haroşada bir haroşalı ilmek sayımız ikişer ikişer artacak. Bu 24 ilmek ile ikinci sıra haroşamız. Kenardaki 24 ilmeğimi mavi ipim ile yine örüyorum. Yine bej rengime geldim. Şöyle çaprazlamasına bej ipimi elime alıyorum. İlk modelin ikinci sırasında yaptığımız işlemi yapacağım. Yine 2 ilmek düz örüyorum. Ajurumu yaptım. Yani ipimi şişime doladım. Bu defa ortaya 4 ilmek örüyorum. İlk sırada ortaya 2 ilmek örüyorduk. Modelin ikinci sırasında ortaya 4 ilmek örüp tekrar ajuru yapıyoruz ve yanına 2 ilmek daha düz ördüm. Tekrar kenardaki şöyle çaprazlamasına mavi ipimi aldım. Kenardaki 24 ilmeğimi yine mavi ipim ile haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde ikinci modelimizi de ön yüzde tamamladık hanımlar. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle kenarları haroşa, ortaları da ters olacak şekilde örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. 24 ilmek ile 2 diş haroşa ördük. Şimdi haroşalı ilmek sayımız 2 daha artacak. 26 olacak. Ortadaki bej modelinde üçüncüsüne başlayacağız. Yine üçüncü modeli de birlikte kuralım. Kenar ilmeğini aldıktan sonra öncelikle 24 haroşa ilmeğimi öreceğim. Ardından 2 ilmek daha bej ilmeğimi öreceğim. 26 tane mavi haroşam olacak. Kenardaki 24 ilmeğimi ördüm. Buradaki 2 ilmek beji daha örüyorum. Böylece mavi haroşa sayımız 26 oldu. Şöyle tekrardan bej ipimi aldım. Ajurlu modelin yine ilk sırasını yapacağız. Şöyle 2 ilmek örüyorum. Ajur yaptım. 2 ilmek ördüm. Ajur yaptım. 2 ilmek daha ördüm. Tekrar şu sol taraftaki mavi ipimi çaprazlamasına aldım. Hemen şuradaki 2 bej ilmeğimi de mavi ile ördüm. Kalan 24 ilmeğimi de yine mavi ipim ile örüyorum. Böylece 3. modelinde ilk sırasını yapmış olduk. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi hanımlar örelim gelelim.
Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. 26 ilmek ile bakın ikinci haroşamızı yapacağız. Ortadaki modelin de ikinci sırasını kuracağız. Modelin kurulumu ipi topu bu kadar hanımlar. Öncelikle yine kenardaki 26 ilmek mavi haroşamı öreceğim. Bu şekilde. Sonrasında ortaya da yine modelimizi kuracağız. Bakın 26 haroşamı ördüm. Yine bej ipimi şöyle çaprazlamasına alıyorum. Ajurlu modelimin ikinci sırasını yapacağım. 2 ilmek bej ile ördükten sonra ajurumu yapıyorum. Bu defa ortaya 4 ilmek örüyorum. Tekrardan ajurumu yaptım. 2 ilmek ördüm. Çaprazlamasına şöyle renk geçişimi yapıyorum. İlmeklerimi şöyle mavi ipim ile öreceğim kalan ilmeklerimi. Bu şekilde 3. modelimizi de ön yüzde tamamlamış olduk. Modelin kurulumu bu şekilde ilerliyor hanımlar. Her iki diş haroşada bir, dediğim gibi kenardaki mavi haroşalı ilmek sayımız ikişer ikişer artmış oluyor. Bu şekilde hanımlar. Şimdi yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ön yüzdeyiz. Bakın iki diş haroşada 26 ilmek ile yaptık. Bu sıramızda haroşalı ilmek sayımız 2 daha artacak, 28 olacak. Yine ortaya ajurlu modelimizi yapmaya devam edeceğiz. Her iki ajurda bir ya da her iki diş haroşada bir, bakın model simetrik olarak yenileniyor. Yeni modeli kuruyoruz. Şimdiye kadar 3 modeli birlikte yaptık. Şişimizde şu anda 62 ilmeğimiz oldu. 50 ilmek olarak başlamıştık. Ortadaki artırmalarla birlikte 62 ilmeğimiz oldu. Hanımlar, ben bu patiğimde toplamda 86 ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Ve toplam modelim sayımızda hemen göstereyim. Bakın şu bej modellerimi sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bej modelden yaptım. Zaten ilk üçünü birlikte yaptık. Ben 36 numara yapmak istiyorum diyenler buraya 8 tane model yapabilir. 8 tane model. Ben 40-41 numara yapmak istiyorum diyenler de buraya 10 tane model yapabilir hanımlar. Ben 9 tane yaptım. Model sayınızı bir eksik ya da bir fazla yaparak patiğin boyutunu büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Zaten ilk 3 modeli birlikte yaptık. Dediğim gibi her artırmada, her modelde bir yanlardaki haroşa sayısı ikişer ikişer artarak gidecek. Ben 9 model yaptım. 9 modelde kenardaki haroşalı ilmek sayım 38'e kadar yükseldi. Eğer ki 8 model yapanlar varsa kenardaki haroşa sayısı 36 olana kadar yapacaksınız. 10 model yapıp da hani 40 numara yapacağım diyenlerin de kenardaki şu mavi haroşa sayısı 40 olana kadar bu işleme devam edecekler. Şimdi hanımlar, hep birlikte patiğimizin bu bölümünü tamamlayalım gelelim, ardından buluşalım. Patiğimizin şu kenarlarına birlikte başlayalım. Evet hanımlar, bu modelli bölümü bitirdim geldim. Buraya toplamda 9 tane modelimi yaptım. Şişimdeki ilmek sayısı da 86 oldu. Artık ilmeklerin tamamını normal mavi ipim ile haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde. Hanımlar, ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar bu mavi ipimiz ile öreceğiz. Bu aşamada şu orta bölümdeki şu bej renk ipimiz ile diğer tarafta kullandığımız mavi ipi de keseceğiz. Buralara düğümleyeceğiz. Artık bu ipleri kullanmayacağız. Şu normal ana ipimizi kullanmaya devam edeceğiz. Buraya toplamda 2 diş haroşa öreceğiz. Şu modelden sonra ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir diş haroşa oluyor. Tekrardan ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz öreceğiz. Bu bölümde 2 diş haroşa olacak. Şimdi 2 diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın şu bölüme 2 diş haroşamı ördüm ve geldim mavi ipim ile. Şimdi tabanımıza geçeceğiz hanımlar. Taban hesaplamasını şöyle yapacağım. Bakın şişimizde şu anda 86 ilmeğim var. Burun kısmına 8 ilmek ayıracağım. Geriye 86'dan 8'i çıkarınca 78 ilmek kalıyor. 78 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 39'ar ilmek düşüyor. Farzı misal, sizin şişinizde daha az yaptınız, modeli eksik yaptınız. Farzı misal şişinizde kaç ilmek olsun? 82 ilmeğiniz var. 82'den 8 ilmeği çıkaracaksınız.
Geriye kalan ilmeği de 2'ye bölüp yanlardaki ilmek sayısını bu şekilde hesaplayacaksınız. Şimdi patiğimizin tabanı şöyle yapılacak. Öncelikle burun kısmına gelebilmek için şu kenara ayırdığımız ilk 39 ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeği ile birlikte 39 ilmek. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39 ilmek ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 8 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saydığımız anda şu sol kenarda da 39 ilmek kalıyor. 8 ilmek daha ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. 8 ilmeğimi böyle öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geri dönüyorum tekrar. 8 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük. Tabanda 14 ilmek olana kadar her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Şimdi yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek şu kenardan örerek ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. Hep ipimiz karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. 9 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de şu kenardan alarak ördüm. 10 ilmek oldu ortada. Şimdi tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan alarak ekledim. 11 oldu. Geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 11 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan alarak ördüm. 12. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği yine örmeden alıyorum. Yine şimdi de 12 ilmeğimi öreceğim. 6 oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de şu kenardan alarak ortaya ekledim. 13 oldu. Geri dönüyorum. Son kez ilmek ekleyeceğiz bu kenardan da. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 14 oldu. Artık 14 ilmek üzerinden kesimler başlayacak. Şöyle baktığımızda şu burun kısmında oval bir görüntü de oluştu. Şimdi kesimler şöyle olacak hanımlar. Tabanımda 14 ilmeğim var. 13'ünü öreceğim. 14. de kesimimi yapacağım. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden aldık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini kestim. Kesimden sonra geri döndüm. Yine aynı işlemi yapacağım. Yine ip karşıda, ilkini örmeden alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yanından da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döneceğiz. Aynı işleme devam edeceğiz. Her sırada ilmek saymaya gerek yok. Çünkü bakın taban ile kenar arasında şöyle ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir kalana kadar örüyoruz. Sonuncu ilmekte kesimi yapıyoruz. Şimdi saymadan gideceğim. İlmeklerimi örüyorum. Tabanda son bir ilmeğim kalana kadar. Bakın son bir kaldı. Bunu örerken yanından da bir ilmek alıp ikisini kestim. Geri dönüyorum kesimden sonra. Bakın şöyle ayırdığımızda yine taban ile kenar arasında bir boşluk görüntü var. Tekrar tabanda son bir kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın tabanda yine bir ilmek kaldı. Bunu örerken yanındaki ilmeği de aldım. İkisini kesiyorum.
Tekrar geri dönüyoruz. Taban 14 ilmek üzerinden bu şekilde kesilecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 14 ilmeğimiz kalacak. Şimdi patiğimizin tabanını sizlere anlattığım gibi örüp gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 14 ilmek olarak ördüm geldim. Şişimde sadece tabanda kullandığım 14 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız bu 14 ilmek ile. Yine bu aşamada haroşaya devam ediyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bu şekilde. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Şişimde 13 ilmek kaldı. Bu aşamada hanımlar yapacağım işlem şu. Bakın kenar ilmek yerleri var şurada V şeklinde görünen. İlk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkasını örerken şu kenarlara eklemiş oluyoruz. Şimdi geri döndüm hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine ikisini keserek ördüm. Şimdi bu kenardan ilmek çıkarırken geri dönüp ön yüzle çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Şimdi buradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılıyor. Yeniden son 2 ilmeği kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeği keseceğim ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkaracağım. Bakın son 2 ilmeğim. İkisini kestim ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Yeniden geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Arka bölümü bu şekilde yapıyoruz. Son 2 ilmeğimi yine kestim. Şimdi geri dönüyorum. Bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyordum. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkasında hanımlar yapacağımız işlem bu. Haroşalı bölümlerde böyle haroşa örerek arka bölümü yapacağız. Lastik bölümünde de lastik uygulaması yapacağız. Bakın son 2 ilmeğimi yine kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Bu şekilde şu haroşalı bölümlere kadar haroşa öreceğiz. Lastiklerde de lastik yapacağız. Arkada model bütünlüğü sağlansın diye. Bakın model üzerinde göstereyim. Şöyle. Lastik bölümlerde de yine bilek bölümünde lastik uygulaması yaptım. Şimdi şu haroşalı kenar ilmek yerlerine, şuralara gelene kadar patiğimizin arkasını haroşa olarak örelim gelelim. Lastik bölümde buluşalım. Evet hanımlar, haroşalı bölümleri ördüm. Bakın lastik bölüme kadar geldim. Şimdi bu aşamada burada lastik örgü uygulaması yapacağız. En son şuradan ilmek çıkartmıştım. Bunu aldım örmeden. Yanına bir tane ters örüyorum. Devamında 2 düz 2 ters olacak şekilde yine ilmeklerimi öreceğim. Lastik uygulamasını boğaz kısmında da yapacağız. Son 2 ilmeğim kalana kadar bu şekilde 2 ters 2 düz örüyorum. Şöyle bakın, ilk ilmekten sonra bir ters ördüm. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz. Son 2 ilmeğim kaldı. Ters denk geldiği için bu son 2 ilmeğimi tersten kestim. Ve hemen sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir ilmek düzü düz örüyorum. Bakın 2 tersim var, ters. 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ters. Son 2 ilmeğim düz denk geldi. İkisini düzden keserek ördüm. Ardından geri döndüm. Yine burada da sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarıyorum. Yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın bir ters ilmeğim var. Ters ördüm. 2 düz ilmeğimi düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz ve son 2 ilmeğim ters denk geldi. Bu son ikisini tersten keserek örüyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin bu lastik bölümünde böyle yapacağız. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu işleme devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin bu bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar lastik olacak şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bu lastik bölümünü de tamamladım. Bu şekilde artık ilmeklerimi keseceğim. Ön yüzdeyim, kesimimi yapacağım. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Çok sıkı kesim yapmayalım hanımlar. Ayak
gireceği için buradan hani ayağımız rahat girsin. Hafif esnek bir kesim yapalım normal. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle kestim. Hatta yarım ilmek aldım. Hemen düzelteyim burayı. Şöyle sonuncuyu da kestik. Bu kenarda böyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen tığım ile hanımlar şöyle dibine batacağım. Burayı düzleyeceğim. Şu şekilde batarak burayı düzledim. Ve bir tane de 2 tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen bu iplerimizin uçlarını gizleyeceğim. Şöyle arka ilmek aralarına girerek başlangıç ipimiz de vardı. Bitiş ipimiz hepsi burada. Hepsini güzelce sıkılayarak gizliyoruz. Şöyle diğerini de gizleyeceğim. Patiğimiz bu kadardı hanımlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay, güzel, gösterişli, kullanışlı bir model oldu. Çeyiz için de oldukça uygun. Evet bakın patiğimizi bitirdik. Görüntümüz şöyle. Hemen göstereyim bakın. Patiğimizin duruşu şöyle. Haroşa örgü olduğu için esnekliği gayet güzel. Ayağı saran bir model. Şöyle. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte ayağımızda da görelim. Çok kolay, güzel, şık, hoş bir model oldu hanımlar. Hem günlük kullanım için hem de çeyiz için oldukça uygun. Ben patiğimi çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsanız yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde bakın. Gayet esnek, ayak bileğine kadar geliyor. Ayağı saran bir model oldu. Duruşu bu şekilde. Kenarlarımız, patiğimizin tabanı, topuğumuz, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.